Kevin Hart'ın Netflix komedisi Never Takes, Kevin Hart oldukça komik, değil mi? Onun olmadığı bir film yapsak harika olmaz mıydı? Kevin Hart komik. Ondan özellikle hoşlanmasanız bile, en azından keskin bir komedi zamanlamasına sahip olduğunu kabul etmelisiniz ki bu da elbette şaka yapan biri için çok önemlidir. Peki neden Netflix'in yeni aksiyon komedi filmi Lift onu tek, ciddi, karakter haline getirip komik rahatlama rolünü kendisi dışında herkese devretsin ki? Bunun harika ya da en azından beklenmedik bir fikir olması ihtimaline karşı, mantıklı olması için çok fazla çalışma yapılması gerekir. Bu durum buradaki durumdan çok uzak. Lift, oldukça etkileyici soygunlar gerçekleştirmek için dünyanın en iyi suçlularını bir araya getiren suç dehası Cyrus'un etrafında dönüyor. Ancak sonuncusu, Cyrus'un eski kız arkadaşı ve federal ajan ABBY ile bir araya gelerek Londra'dan Zürih'e bir uçakla nakledilen 500 milyon dolarlık altın külçelerini çalmasıyla öncekileri utandıracak. Sinema, uzun zamandır komik olmayan karakterleri, bu kişiyi diğer herkesle veya etrafındaki alışılmadık durumlarla yan yana getirerek komediye katkıda bulunma fikriyle oynadı. Örneğin Tommy Lee Jones, siyah giyen adamlarda komik değil ama film tam da komik çünkü, karakteri, uğraşmak zorunda kaldığı durumlardan ve yaratıklardan çoğunlukla etkilenmez. Lift'te bu kontrast mevcut değil. J.Y. Rus komik değil ama aynı zamanda ciddi bir tip olması için de bir neden yok. Lift rahat bir film ve komedide sert davranabilir, ancak bunun yerine Hart sırf bunu yapmak için tipe biraz karşı oynuyor. Ve geri kalan oyunculara komedi zamanlamasını devam ettirmekle görev verildiği için bu durum bedelini ödüyor. Çoğu zaman bu zorluğun üstesinden gelemezler. Bu Emma Batarow, Ursula Corbero, Billy Magnussen, Yoon Ji Kim, Vincent D'Onofrio ve Vivek Kalra'nın komik olamayacakları anlamına gelmiyor ama üzerinde çalıştıkları materyal kötüyken bunu yüzde tutacak becerilerden yoksunlar. En iyisi değil ve Lift'inki de kesinlikle değil. İlginçtir ki, Hart'ı şakalara pek sıcak bakmasa bile izlemesi hala eğlenceli, bu da komedyenlerin hemen hemen her rolde ne kadar iyi olabileceğinin bir başka örneği. Hart, bu karakterin oynadığı diğer karakterlerden farklı olduğunu mükemmel bir şekilde anlatabilme yeteneğine sahip, ancak, öyle olmasına gerek yoktu. Hart'ın karakterine yaklaşımın yanı sıra, Lift'in yaptığı en büyük hata, hangi senaryo gerçekleşirse gerçekleşsin riskleri belirlemede tamamen başarısız olmasıdır. Ne zaman hikayeye meydan okuyabilecek bir çatışma ortaya çıksa, birkaç dakika veya daha kısa bir sürede tamamen çözüme kavuşuyor, bu da, ilgili karakterlerden herhangi biri için bir şeylerin ters gidebileceği endişesini asla ortadan kaldırmıyor. Ancak bu, Cyrus'un ekibinin son derece uyumlu ve becerikli olmasından kaynaklanmıyor. Sadece Daniel Kunka'nın senaryosu, yarattığı koşullar için daha karmaşık sonuçları detaylandıramayacak kadar tembel. Lift'in gerçekliğe herhangi bir bağlılığı yok. Büyük bir kısmı bir uçakta geçtiği için klostrofobi ve yer çekiminin hikayeyi doğrudan etkileyen iki önemli unsur olduğunu düşünürsünüz ama yanılıyorsunuz. Basınç, uçak manevraları ve yüksek irtifa içeren hemen hemen her şey yalnızca uygun olduğunda kaldırma ile ilgilidir. Bu, bazen hikayenin gökyüzünde 40.000 fit yükseklikte geçtiğini bile unutacağınız anlamına gelir. Neredeyse Kunka'nın, uçan bir uçakta bir soygun filmi geçmesi harika olmaz mıydı, diye düşündüğü anlaşılıyor. Ve konseptin tek başına hikayenin işe yaraması için yeterli olacağını düşündüm. Lift ayrıca karakterlerinden herhangi birini önemsememizi sağlama konusunda da pek iyi değil. Filmin başlarında Cyrus'un ekip üyeleri meslekleri olarak tanıtılıyor ve hiçbiri bu tanımın ötesine geçmiyor. Daha da kötüsü, tek bir karakter özelliği bile araştırılmıyor, bu da yaptıkları işte neden en iyi olarak görüldüklerini anlamayı zorlaştırıyor. Örneğin Denton bir kılık değiştirme ustası olarak tanımlanıyor ama onu film boyunca sadece farklı peruklar ve gözlükler takarken görüyorsunuz. Lift'i kimin yönettiğini düşündüğünüzde deneyim daha da sinir bozucu oluyor. Yönetmen F. Gary Gray, son derece eğlenceli The İtalyanca bile sağlam bir yönetmenlik patlaması yaşadı ve Be Cool ile iyi bir komedi zamanlamasını idare edebildiğini gösterdi. Mükemmel Straight Outta Compton'dan bahsetmeye bile gerek yok. Ancak The Fate of the Furious'tan sonra Gray sanki mojosunu kaybetmiş gibi ve kısa süre önce masaya getirdiği unsurları eklemek için neredeyse hiç çaba göstermiyor. Yolculuğun sonunda asansör çifte hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Bir komedi olarak işe yaramıyor, bir aksiyon filmi olarak işe yaramıyor ve soygun filmi alt türüne ilişkin iddiası en iyi ihtimalle zayıf. Her şeyin yoluna gireceğini ve yol boyunca büyük bir terslik olmayacağını bilerek sahnelerin oynanmasını izlerken ne mecbur kalıyoruz ne de eğleniyoruz. Eğer bu işinize yararsa emniyet kemerinizi takın ve yola çıkın.